Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni DS3. Özellikle DS4 ve DS7 modelleriyle bir hayli dikkat çeken DS'in en küçük modeli DS3 makyajlandı. Hali hazırda da etkileyici olan tasarımının yenilendiği DS3, B segmentinde alınabilecek premium hissiyatlı otomobiller arasında çok başarılı. Bu başarıyı ona veren tasarım, teknoloji ve teknik özellikleri bize hitap ediyor mu? Gelin hep birlikte en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. İlk kez 2009 yılında Citroen adı altında satışa çıkan DS3, yıllar içinde Super Mini B segmentinden yarı kompakt lüks crossover B segmentine terfi oldu. Her ne kadar kendine has bir marka dili olsa da PSA MP1 platformu üzerinde geliştirilen yeni DS3'ün platform kardeşleri arasında Corsa, 208 ve Mokka bulunuyor. Makyaj sonrası DS3'e önden baktığımızda en büyük değişimin farlarda yaşandığını görüyoruz. Onun daha geniş ve heybetli görünmesini sağlayan ön panjursa varlığını korurken krom detaylar çok hoş olmuş. Söylemeden geçemeyeceğim, ben DS logosunu da çok beğeniyorum. Peugeot modellerinden de bildiğimiz diş misali gündüz farları da makyaj sonrası güncelleme almış. Tamponu tasarım aynı gibi gözükse de o da değişmiş. Crossover olduğu net biçimde anlaşılan yeni DS3'ün ön tasarımı gerçekten çok başarılı. Sıra dışı tasarımı ve felsefesiyle yeni DS3'ün profili bizim dikkatimizi çekti. Yeni DS3'te makyaj öncesinin profil tasarımlarını karşılaştırdığımızda arasında hiçbir fark yok desek yanılmayız. İkinci neslinde yerden yüksek bir yapıya kavuşan DS3'te tampon altından başlayıp teker üstlerinden devam eden plastik dodikler arazi havasını güçlendirmiş. Omuz çizgisi yumuşak şekilde devam eden profilde arka kapı üzerindeki çentik bir farklı durmuş. Deniz dalgası misali olan bu hareketi siz nasıl buldunuz? Bana alışılmadık gelse de özgün olduğu bir gerçek. Özellikle de çift renk olan renk kombinasyonlarında. Kapı kollarının da şık olduğunu söylemeden geçmeyelim. Tam anlamıyla kompakt bir tasarıma sahip olan profilde hali hazırda var olan 17 ve 18 inç boyutundaki jantlara devam ediliyor. Renk seçeneklerinde ise yeni eklenen perla siyahı ya da karat grisi olmak üzere 7 farklı dış renk seçeneği beğeninize sunuluyor. Ama tabii şu diva kırmızısı da fazlasıyla etkileyici değil mi? Premium duruşunu her tarafında hissettiren yeni DS3'ün arka tarafında garip bir çekicilik var. Geldik arka tarafa. Yeni DS3'te makyaj öncesinin arka tasarımları arasında yine profilde olduğu gibi büyük bir fark yok. Tüm makyajın ön tarafta yaşandığı DS3'te insan bari stoplarda bir şeyler yapar diye düşünüyor. Olgun bir görünüş kazandıran stoplar ve onları ortadan birleştiren parça sayesinde arka taraf bir hayli geniş durmuş. Şöyle bir bakınca spor otomobili andıran arka tarafı ben çok beğendim. Özellikle de bu havalandırma çıkışları çok başarılı olmuş. Tampon üzerinde plaka koyulan yerin plastik renginde olması pek anlamsız olsa da görmezden gelebiliriz. Siz ne dersiniz, bu tasarım DS3'e yakışmış mı? Makyaj sonrası değişimin en az olduğu yerlerden boyutlarda bir değişim var mı? Yeni DS3 4120 mm uzunluğunda, 1790 mm genişliğinde ve 1550 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil mesafesinde ise 2560 mm ile iç mekan genişliği konusunda hatırı sayılır bir boyut sunuluyor. Bu da B-SUV için her anlamda güzel bir boyut demek. B segmentinde bir otomobilde sahip olmaktan mutluluk duyacağınız iç mekan özellikleriyle en fazla vakit geçireceğimiz kısımda hoşumuza gidecek detaylar var. DS malzeme kalitesi konusunda herkesi tatmin etmese de gerek iç mekan gerekse dış mekan tasarımı konusunda oldukça iddialı. Bunu daha kapılardan geçip içeriye bir göz attığımızda dahi anlayabiliyoruz. Tabi halen bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimiz aşağıdaki abone ol tuşundan abone oldukları takdirde daha da mutlu olacağız. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni DS3'ün kapılarından geçtiğimizde bu şık elektrik destekli koltukları görüyoruz. Benim özellikle sırt ve boyun desteklerine önem verdiğimi düşündüğümüzde bu koltuklar destekler anlamında kaliteli duruyor. Tabi döşeme eğer deri olacaksa soğutma opsiyonu kesinlikle olmalı. Bu konforlu koltuklara oturduğumuzda ellerimizin arasında kalınlığı yeterli olan altı kesik spor bir direksiyon simidi bulunuyor. Bir otomobildeki hissiyatın temel gereci olan direksiyon simidinin duruşu ve konforu çok başarılı. Direksiyonun hemen arkasında ise
üçgen köşelere sahip çerçevesiyle tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu gösterge panelinde teması ve çözünürlüğü çok iyi. Tasarım detaylarına yakından bakacağımız konsolun ortasına geldiğimizde ise bizi 7 ya da 10 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor. Konsol üzerinde bulunan dokunmatik tuşlar sayesinde ekran menüleri arasında kolayca gezinilebilen bu ekranın da dokunmatik hassasiyeti ve kullanımı gayet iyi. Yalnız şu tasarımların şıklığına bir bakar mısınız? Orta konsola doğru inerken burada ışıklı start stop tuşunu ve etrafında USB bağlantı noktalarını görüyoruz. Elektronik el freni ve mod seçim tuşlarının arasında ise kablosuz şarj standına yer verilmiş. Devamında ise şık tuşların dizilimini ve arasında vites kolunu görüyoruz. Bardaklıklar kol dayamanın hemen önünde dururken aynı zamanda 12 volt soket ve USB bağlantı noktasının da burada olması benden yıldızı kaptı. Tabi üstü açık içeceğin buradan dökülüp elektrik kaçağı yapma ihtimalinde göz önüne almak lazım. İşin özü yeni DS3'ün kabini her anlamıyla farklı ve lüks hissetmek isteyenlerin beğeneceği bir seviyede. Tabi ben beğendim mi? Buna tam anlamıyla karar vermiş değilim. Gelin bir de arka koltuklardaki yaşam alanı bize ne vaat ediyor yakından bakalım. Arka koltuklara geçtiğimizde doğrusunu söylemek gerekirse kapıdaki bu parçanın camı daraltması pek hoşuma gitmedi. Koltuklarsa yanal desteklerden yoksun şekilde karşımıza çıkıyor. Bu ne? Koltuk üzerlerinde bulunan çocuk koltuğu takmaya yarayan Isofix bağlantı noktaları işlevsel olmuş. Tabi ön tarafta akılcı bağlantı noktalarına yer verilirken arkalarda verilmemesi DS3'e yakışmadı. Genel itibariyle arka koltuklarda geçer not alır. Peki ya bagaj? Yeni DS3'te arka koltuklar normal konumundayken 350 litre hacim sunuluyor. Bu da işimizi görecek seviyede. Böylesine bir otomobilde çok hoşunuza gidecek sürücü yardımcı ve güvenlik özellikleri bizi heyecanlandırmaya başardı. Yeni DS3'te gerçek anlamıyla bizi heyecanlandırmayı başaran aktif ve pasif güvenlik özellikleri bulunuyor. İlk olarak VisioPark 2 adı verilen ve üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde 360 derece hem park hem de sürüş esnasında kullanabileceğimiz kamera sistemi. Buna ek olarak ön cam üzerinde bulunan kamera ve radar sayesinde standart olarak sunulan özellikler arasında şeritte tutma yardımcısı, yol üzerindeki trafik işaretlerini ekrana yansıtan trafik işaretleri tanıma sistemi ve beklenmedik kazaları önlemek için devrede bulunan aktif güvenlik freni yeni DS3'te sizleri bekliyor. Ayrıca DS Drive Assist ismiyle satışa sunulan diğer güvenlik özellikleri arasında sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmadan ilerlemenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici sunuluyor. Tabi bu özelliğin 140 km/saate kadar desteklenip olası kaza risklerinde ani freni de kullanması bizi cezbetmeyi başardı. Buna ek olarak anahtarsız giriş ve çalıştırmayla siz otomobilden uzaklaştığınızda kendini kilitleme özelliğiyle daha birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği yeni DS3'te sizleri bekliyor. Gelelim motora. Tasarım ve teknoloji ne kadar iyi olursa olsun eğer motor verimli değilse bunun bir önemi kalmıyor. Peki yeni DS3'ün motoru bize verim anlamında ne vaat ediyor? Yeni DS3'te Stellantis grubuna ait benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere çeşitli motor seçenekleri sunuluyor. Tabi bu da onun satın alınma yelpazesini arttırır. Buna karşı motor seçeneklerinin ülkeden ülkeye değişebileceğini de belirtmekte fayda var. Yeni DS3'te yer alan ilk motor seçeneği 1.2 PureTech 100 beygir güç 205 Nm tork üreten benzinli motor oldu. Manuel olarak yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre olarak kayda geçmiş. İkinci motorsa biraz daha güçlü olan 1.2 PureTech 130 beygir güç 230 Nm tork üreten motor oldu. 8 ileri otomatik şanzımanla yönetilen bu motorun 100 kilometrelik ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre dolaylarında. Benzinli motorlar 2023 yılında bunlarla sınırlıyken dizel tarafta bulunan 1.5 Blue HDI motordan 130 beygir güç 240 Nm tork elde ediliyor. 8 ileri otomatik vitesle eşleşen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 4.2 litre. Motor seçeneklerinin son sırasında ise tamamen elektrikli model yer alıyor. 50 kWh bataryayla desteklenen bu motordan 136 beygir güç 260 Nm tork elde edebilirsiniz. Menzil ise 320 km. Ne dersiniz, tamamen elektrikli otomobil deneyimi DS3'te yaşanır mı?
Bu soruya içtenlikle cevap verebilmenin tek yolu fiyatlardan geçiyor olsa gerek. Yeni DS3, içten yanmalı motor seçeneklerinde 30.100 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını beklerken, tamamen elektrikli e-Tense modeli 41.700 Euro'dan etiketlenmiş durumda. Bu aradaki 10.000 Euro'luk fark da satın alma tercihini etkiler. Yeni DS3'ün baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni DS3'ü beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle de bu tarz bir otomobil arıyor olsaydım kesinlikle ona bir şans verirdim. Peki siz yeni DS3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni DS3 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.